Şu an aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi bir başkasının hayatını bilerek mahvedebilir mi? Muhtemelen asla diyorsunuz. Ama tarih ve bilim böyle söylemiyor. Hepimiz en masum halimizle dünyaya geliyoruz. Peki ama nasıl oluyor da içimizden hem Mevlana hem de Hitler çıkabiliyor? Bugün insanlığın en eski ve en korkutucu sorusunu sormaya cesaret edeceğiz. Kötülük DNA'mızda mı yazılı yoksa toplumun bize empoze ettiği bir zehir mi? 17. yüzyıla bakalım. Thomas Hobbes, "İnsan insanın kurdudur" diyordu. Ona göre doğuştan bencildik ve bir otorite olmasa birbirimizi çiğ çiğ yerdik. Kötülük bizim hayatta kalma aracımızdı. Bir yüzyıl sonra Rousseau çıktı ve masaya yumruğunu vurdu. "Hayır, insan doğuştan asildir, onu toplum kirletir" dedi. Rousseau'ya göre mülkiyet kavramı ve sınırlar icat edilmeden önce hepimiz barış içindeydik. Peki hangisi haklıydı? Modern dünya Rousseau'nun hayal ettiği kadar masum mu? Yoksa Hobbes'ın korktuğu kadar vahşi miydi? Bilim bu tartışmaya 1960'larda Stanley Milgram ile dahil oldu. Deney basitti. Bir denek, yan odadaki öğrenciye, ki o aslında bir oyuncuydu, yanlış cevap verdiğinde elektrik şoku verecekti. Sonuç dondurucuydu. İnsanların %65'i karşıdaki kişi acı içinde yalvarmasına rağmen sadece bir otorit, yani beyaz önlüklü bir bilim insanı, devam etmelerini söylediği için ölümcül doza kadar şoku artırdı. Zimbardo'nun meşhur Stanford hapishane deneyi de bunu destekledi. Gardiyan rolü verilen üniversite öğrencileri birkaç gün içinde mahkumlara işkence etmeye başladı. Buradaki mesaj açık. Kötülük bazen bir karakter özelliği değil, sadece içinde bulunduğunuz koşulların bir sonucudur. Peki ya biyoloji? Bilim insanları MAOA adında bir gen keşfettiler. Halk arasındaki adıyla savaşçı geni. Bu genin belirli varyasyonlarına sahip insanların özellikle kötü bir çocukluk geçirdiklerinde şiddete ve kötülüğe çok daha meyilli oldukları kanıtlandı. Dahası beynimizin ön bölgesindeki prefrontal cortex, yani mantıklı karar verme mekanizması ile duygularımızı yöneten amigdala arasındaki iletişim kopuk olduğunda empati yeteneğimizi kaybediyoruz. Yani evet, bazıları için kötülük bozuk bir DNA'nın sonucudur. Hannah Arendt, Nazi suçlusu Adolf Eichmann'ın yargılanışını izlediğinde şok olmuştu. Karşısında boynuzları olan bir şeytan beklerken son derece sıradan, sıkıcı ve sadece emirleri uygulayan bir memur buldu. Arendt şu sarsıcı sonuca vardı. Kötülük her zaman canavarca planların değil, bazen sadece düşünmemenin ve sorgulamamanın bir sonucudur. Kötülük sıradandır ve tam da bu yüzden bu kadar tehlikelidir. Sonuç olarak kötülük ne sadece genlerimizde ne de sadece toplumdadır. O, içimizde uyanmayı bekleyen bir kurt gibidir. Belki de asıl soru, neden kötüyüz değil? Tüm bu karanlık dürtülere rağmen nasıl oluyor da iyi kalmayı seçebiliyoruz? Olmalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer dünyada hiçbir kural olmasaydı ve asla cezalandırılmayacağınızı bilseydiniz, yine de şu anki olduğunuz iyi insan kalır mıydınız? Cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.